Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu suplayı yapacağız. En sonki videomda bu suplanın tarifini vermiştim. Bunda daha ince bir ip kullanmıştım. Bunda daha bir kalın ip kullandım. Görüntüleri farklı oldu. Bu kenar çerçevesinde farklı yaptım. Yapılışı kolay, çabuk bitiyor. Videoda bahsettiğim detayları takip ederseniz köşelerinizin bu şekilde düzgün durmasını sağlayabilirsiniz. Modelimizin yapılışına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Zili açarak sıradaki videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Videolarımızın keşfete düşmesi için, daha çok erişim alması için bir like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Videonun başında videoyu çok uzatmamak için supla ile ilgili detayları video sonunda belirteceğim arkadaşlar. Detaylar için video sonuna kadar izlemeyi unutmayalım. Detaylar videonun sonunda. Şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz. Şimdi ben bu modele ortadan başlayacağım. İpim bu şekilde 4 milimetre koton makrome. Bunu isterseniz polyester makrome ipleri de kullanabilirsiniz. Benim olduğum yerde polyester 4 milimetre olmadığı için koton 4 milimetre makrome kullanıyorum. Ve 8 milimetre tığ kullanıyorum. Eğer 8 size büyük ya da küçük geliyorsa tığ değiştirebilirsiniz. Onda sıkıntı yok. Modele sihirli halka yaparak başlıyorum. İpin başlangıç kısmını orta parmağımdan önden arkaya doğru doluyorum. Birleşim noktasından sıkıca tutuyorum. Bu sardığım ipin arkasından bir tığımı geçiriyorum. Bu ipimi alıyorum. Bir tur bu şekilde çevirdikten sonra bir zincir çekerek ipimi burada sabitleştiriyorum. Bunu istediğiniz genişlikte açıp ya da sıkabilirsiniz. Şimdi ilk orta kısmında 4 tane üçlü trabzan yapacağım. İlk trabzanım bu zincirler olacak. Toplamda 3 zincir yaparak ilk trabzan boyuna ulaşıyorum ve bu benim ilk trabzanım sayılıyor. 3 zincir tığıma doluyorum. Aynı boşluk içerisinde 2 trabzan daha yaparak 3 tane olmasını sağlıyorum. 1 ikinci trabzan zincirle birlikte toplamda 3 trabzan olmuş oluyor. Şimdi köşelerdeki ara zinciri çekiyorum. 3 zincir. Köşelerde hep arada 3 zincir çekeceğiz. Tığıma doluyorum. Tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3. Arada tekrar 3 zincir. Aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3. Toplamda 3 tane oldu. Benim 4 tane yapmam gerekiyor. Son bir sefer daha üçlü trabzan yapıyorum. 3 zincir. Boşlukta 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 son bir trabzan daha yapıyorum. Ve 3. Şimdi bu halkamı sıkabildiğim kadar sıkıyorum. Ortası kapanana kadar sıkabilirsek o şekilde sıkalım. İyice sıktırdım. Şimdi bu son köşede hem bu ortadan başlamam gerekiyor hem de bu sırayı birleştirmem gerekiyor. O yüzden bir zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Bu üçüncü ilk başta çektiğimiz 3 tane zincirin 3. zincirine batarak bu ipi de üstüne doluyorum. İpi oradan alıyorum. Üçünü birlikte çekerek çakma trabzan yapıyorum. Normal bir trabzan yapmıyorum. Üçünü birlikte çekerek çakma trabzan yapıyorum. Şimdi 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Bu benim ilk trabzanım. Şimdi bu köşelerde hep 2 tane üçlü trabzan, arada 3 zincir yapacağız. Tekrar yeni sırada köşeden başlayabilmek için ben sadece şu tek tarafını yapacağım. Sıra sonunda da diğer tarafını yapacağım. Yani toplamda şu anda 3 trabzan yapacağım. Bu benim ilk trabzanım. Burada boşlukta yani bu çakma trabzanın üzerinde 2 tane daha trabzan yapıyorum. 1
ve 2. İlk çektiğim zincirle toplamda 3 olmuş oluyor. Şimdi aradaki zincirlere yapmaya başlıyoruz, şu zincirlere. 5 zincir, tığımı dolayarak diğer köşeye geliyorum. 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 tane üçlü trabzan derken şu şekilde 3 tane trabzan, bunlardan 2 tane yapıyorum boşluk içerisinde. Tığımı doluyorum, sıradaki boşluğa gelerek 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi burada da aynı burada yaptığımız gibi 5 zincir çekerek diğer köşeye geliyorum. 5 zincir, tığıma doluyorum ve bu köşeye geliyorum. Köşe işlemini yapıyorum. 1 2 ve 3. Arada 3 zincir. Şimdi köşenin diğer tarafını yapıyorum. 1 2 ve 3. 5 zincir çekerek diğer köşeye geliyorum. Köşeyi de yapıyorum. 5 zincir çekerek bu köşeye kadar yapalım. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Bu köşeyi de yaptım. Şimdi son köşeye geldim. Diğer yarısını yapacağım. 5 zincir, tığımı doluyorum. Son köşeye gelerek diğer tarafını yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi aynı ilk sırada yaptığımız gibi hem sırayı birleştirmem gerekiyor hem de ortadan başlamam gerekiyor. Şimdi köşenin tek tarafını başlarken tek tarafında bitişte yaptık. Bir zincir, tığıma doluyorum. Üçüncü zincire batarak burada da çakma trabzan yapıyorum. Üçünü birlikte yapıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. 3 zincir. Şimdi aynı tek tarafını yapmaya başlıyorum. 1 2 ilk çektiğimiz zincirle birlikte şu anda 3 trabzan oluyor. Şimdi aradaki zinciri yapmaya başlıyoruz. 5 zincir. Diğer sırada çektiğimiz 5 zincirin 3. zincirine batarak bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Tığımı dolayarak şimdi köşe işlemini yapıyorum. 1 2 aynı boşluk içerisinde 3. trabzanı da yapıyorum. Arada 3 zincir. Aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3. Bu boşlukları da aynı buradaki gibi 5 zincir çekerek 3. zincire batarak sık iğne yapıyoruz ve köşeleri de aynı şekilde yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Köşenin diğer tarafını yapmaya başlıyorum. 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3.
Şimdi burada da birleştirme işlemini yapıyorum. Bir zincir, tığıma dolayarak 3. zincirin içinden bir çakma trabzan yapıyorum. 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Bu benim ilk trabzanım. Şimdi 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2. İlk çektiğim zinciri birlikte toplamda 3 trabzan olmuş oldu. Şimdi 5 zincir, sıradaki boşluğa geliyorum. 3. zincirin içinden bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir, sıradaki boşluğa gelerek 3. zincirin içinden bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir, köşeye gelerek köşe işlemini yapıyorum. 1 2 ve 3. Arada 3 zincir çekerek tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3. Diğer kenarları da köşeleri de aynı şekilde yaparak sıra sonuna kadar yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Orta zincir kısmını ben bundan daha büyük yapmayacağım. Artık kenar kısmına başlayacağım. Eğer bu kalın iple de bu şekilde kenar yapmak istiyorsanız bu yapacağımız sırayı aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi 5 zincirli olarak yapmamız gerekiyor. Benim gibi bu şekilde yapmak istiyorsanız bu kenar bandını benim yapacağım şekilde şimdi o sırayı takip edebilirsiniz. Son zincirli sırayı aradaki zincir sayılarını azaltarak yapıyoruz. 3 zincir, bu zincir çektiğimiz yerin 3. zincirinden bir sık iğne. 3 zincir, sıradaki boşluğun 3. zincirinde bir sık iğne. Aynı işlemi yapıyoruz ama zincir sayısını azaltıyoruz. 3 zincir, sıradaki boşlukta bir sık iğne. Bu şekilde diğer köşeye kadar aynı şekilde devam ediyoruz. 3 zincir, boşlukta bir sık iğne. 3 zincir, sonra köşe işlemini aynı şekilde yapıyoruz. Orada bir değişiklik yok. 3 trabzan, arada 3 zincir yapıyoruz. 1 2 3. Tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. 2 ve 3. Bu kenarları da aynı şekilde 3 zincir çekerek yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Buraya kadar. Sıra sonuna kadar geldim. 3 zincir yaptım. Köşenin diğer tarafını da yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Birleştirirken de 3 zincir yapıyorum. Bu 3. zincirin içinden bir ipimi alıyorum. Zincirimin içinden geçirerek sıramı burada birleştiriyorum. Şimdi burada iz sürümü yapmaya başlıyorum. İz sürümü yapmak için 3 zincir çektim. Dediğim gibi bu kenar detayını yapmak istiyorsanız 5 zincirli olarak bitirebilirsiniz. Trabzanın arka telinden beri ipi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Trabzanın arka telinden ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Aynı şekilde zincirlerin de arka tellerinden yapıyoruz. Arka telinden ipi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Arka telinden ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Sık iğnede de aynı şekilde zincirin arka telinden bu şekilde arka tellerinden batarak iz sürüme yapıyoruz. Köşeye kadar yapıyoruz. Şimdi köşelerin gergin olmaması için 2. zincirin içinden de bir zincir yapıyorum. Tekrar aynı boşluk içinde bir iz sürme daha yapıyorum. Sonra sırasıyla diğer
zincir ve trabzanlara devam ediyorum. Bu şekilde köşelerde çoğaltarak gergin durmasını engelleyebilirsiniz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Son köşeye kadar geldim. İkinci zincirde tekrar arttırma yapıyorum. Bir zincir, tekrar aynı boşlukta iz sürme yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar da geldim. İlk yaptığım iz sürmenin içinden ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Eğer bunu bir sıra yapacaksanız ipinizi burada kesip arkada saklayabilirsiniz. Eğer bunu devam etmek istiyorsanız iz sürme yapmaya devam edebilirsiniz. Diğer sırada yaptığınız iz sürmenin arka telinden beri ipi alıp ilmeğimizin içinden geçirerek iz sürme yapmaya devam ediyoruz. Bu şekilde bir sıra daha iz sürme ekleyebilirsiniz. Bu şekilde ikinci sıramı da yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Diğer sırada yaptığım arttırmanın oraya kadar geldim. Şu anda zincirin içinde bir iz sürme yaptım. Diğer sırada çektiğim zincir burası. Ve bu sırada da tekrar aynı arttırmayı yapıyorum. Bir iz sürme yapmıştım. Bir zincir yapıyorum. Tekrar aynı zincir içerisinde bir iz sürme daha yapıyorum. Sonra diğer tarafa geçip bu tarafa da iz sürme yapmaya devam ediyorum. Köşeyi bu şekilde arttırarak sivri durmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde başlangıç yerine kadar aynı şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Bu köşeyi de arttırma yaptım. İlk yaptığım iz sürmenin içinden bir ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Eğer bunu iki sırada bırakacaksanız burada ipinizi kesip arkada saklayabilirsiniz. Üçüncü iz sürmeye devam etmek istiyorsanız aynı ikinci sırada yaptığımız gibi bir tel alıp oradan iz sürme yapabilirsiniz. Üçüncü sırayı da bu şekilde ekleyebilirsiniz. 3, 4, 5 kaç sıra eklemek isterseniz o şekilde ekleyebilirsiniz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Bu sırada da köşeyi aynı şekilde yapıyorum. Bir iz sürme, bir zincir, tekrar aynı zincir içerisinde bir iz sürme daha yaparak köşeyi bu şekilde arttırıyorum. Sonra iz sürme yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde başlangıç noktasına kadar devam edelim. Başlangıç noktasına kadar geldim. Burada bitirmek isteyenler ipini kesip arkada saklayabilir. İz sürme yapmaya devam ediyorum bu şekilde. 5. sıra iz sürmeyi de yaparak köşeye kadar gidiyorum. Köşede bu sefer arttırma yapmayacağım. Bu son sıra. Son sırada arttırma yapmıyoruz. Direkt sadece bu bütün zincir ve sık iğnelerin üzerine birer tane sık iğne yaparak devam edeceğiz. Köşeye kadar geldim. Bakın burada hiç arttırma yapmıyorum. Diğer sıradaki iz sürme, zincir, iz sürmelerin içine normal iz sürme yaparak hiç arttırma yapmıyorum. Direkt sadece aşağıdaki yaptığımız iz sürme ve zincirlerin içine yaparak köşeyi dönüyorum. Bu şekilde bütün kenar ve köşeleri yaparak başlangıç noktasına kadar gidelim. Başlangıç noktasına kadar geldim. İlk yaptığımın tepesine batarak da son iz sürmemi yapıyorum. İpimi kestikten sonra bir sonraki iz sürmenin ortasından beri ipimi aşağıya çekiyorum. Bu ipimi arkada saklıyorum. Sanki devamıymış gibi görünüyor o zaman. Arkada ipimizi saklıyoruz. Şimdi şu anda benim bu köşeler bakın şu anda böyle görünüyor. Ama ben bunu ütülerken böyle ütüleyeceğim. Düzelterek ütüleyeceğim. Tam şeklini vereceğim. Bakın şu anda köşeler öyle görünüyor. Daha bu ütülenmediği için hafif tersten ütüleyeceğim. Bunu düzelterek ütüleyeceğim. Eğer siz bu sivrilenme hoşunuza gitmiyorsa köşede sadece çoğaltma için aynı boşlukta 2 tane iz sürme yapabilirsiniz. Zinciri iptal edebilirsiniz. Şimdi ben bunu ütüleyip size bitmiş halini gösteriyorum. Daha önce paylaştığım bu suplayı izleyenler varsa yapılışını. Bu çizgilerin yamuk olmaması için bunu sürekli aynı yönde yapmamıştık. Bu kalan ipte daha az sıra olduğu için çok fazla bu sıralardan yapmadığım için normal aynı yönde giderek yaptım. Bunda da hafif böyle eğilme var. Eğer bu görüntü sizi rahatsız ediyorsa diğer modelde yaptığımız gibi
Bir ters yönü, bir düz yönü, o şekilde de yapabilirsiniz. Beni bu görüntü rahatsız etmedi. O yüzden aynı yönde gitmeye karar verdim. Bu çerçeve kısmını istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Ben bu fazla yapınca daha hoşuma gitti. Diğer modele göre biraz daha büyük oldu. Diğer modeli şöyle yerleştirdiğimde çok az farkı var diğeriyle. Ben bu çerçevesi genişliği hoşuma gitti. Eğer siz bunu çerçevesi geniş yapıp bu iç kısmından bir sıra azaltarak o şekilde de yapabilirsiniz. Ya da iç kısmını büyük yapıp sadece bu çerçeveyi biraz daha küçültebilirsiniz. O detayları değiştirebilirsiniz. Onda sıkıntı yok. Şimdi suplamı bitirdim. Yaparken ütülenebilir ip tercih edersen sizler için daha iyi olur. Çünkü bu ütülendikten sonra bu şekli alıyor biraz da. Ütülenmeden önceki halini göstermiştim. Bu şekilde de şu anda ütülendikten sonraki hali. Bunu polyester, makrome ipleri de kullanabilirsiniz ama bunlar ütülenebilir mi? O konu hakkında bilgim yok. Ben genelde koton kullandığım için bu koton iplerimi hafif tersten ütülüyorum. Bunu penye iplerle de deneyebilirsiniz. Farklı kalın iplerle de deneyebilirsiniz. Eğer ince bir ipiniz varsa onları 2 kat 3 kat yaparak da bu modeli deneyebilirsiniz arkadaşlar. Suplamın ölçüsü 38'e 38 santim. 110 metre ip gitti. Bu kenar detayına daha çok fazla ip gitti. Bu kenarı daha az yaparsanız daha az ip gidecektir. Eğer bunu daha fazla büyük yapmak istiyorsanız orta kısım zinciri daha da büyütebilirsiniz. İsterseniz bu çerçeve kısmını da büyütebilirsiniz. Çerçeveden büyütürseniz daha çok ip gidiyor. Ama zincirli kısmı yaparsanız o kadar ip gitmeyecektir. Tığ numarasını ipinizin arkasında önerilen tığ numarasını kullanabilirsiniz. Ben 8 milimetre tığ kullandım. Eğer bu sizin için yeterli bir ölçü değilse numaraları değiştirebilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Zili açarak sıradaki videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlara yazın bakalım hangi modeli daha çok beğendiniz. Bu iki suplayı yaparken en çok bu suplayı yaparken keyifli örmüştüm. Çünkü bunun kenar detayı biraz daha zor. Bunun kenar detayını buradaki gibi yapabilirsiniz. Bu kenar detayı için bu suplanın yapılışına bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu köşelerde potluk oluyorsa video aşamasında gösterdim. Oradaki çoğaltma işleminde zinciri iptal ederek o şekilde de köşeleri yapabilirsiniz. Umarım sizler de videodan keyif almışsınızdır. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Sıradaki videoda bu modelin yarım yastığını paylaşacağım arkadaşlar. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kolay gelsin diliyorum.